Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda VIDI ile kablosuz olarak bilgisayar görüntüsünü nasıl televizyonumuza aktaracağımızı anlatacağım. Daha önce bununla ilgili bir video çekmiştim. Windows 8.1 işletim sistemi ile ilgiliydi. Ee, Bu videoda ise Windows 8 ve Windows 7 kullanıcıların bu işlemi nasıl yapacağını anlatacağım. Bununla ilgili birçok soru geldiği için bana hazırda sistemi formatlamışken bu videoyu hazırlama gereği duydum. Şu anda sistemim Windows 8, henüz 8.1 güncelleşmesini kurmadım. O yüzden Windows 7'de de bu işlemi aynı şekilde gerçekleştireceksiniz. E, tabii ki gereksinimler değişmiyor. İşletim sisteminden ziyade o aşamaya geçmeden önce sisteminizin VIDI'ye yeterli olduğunu test etmeniz gerekiyor. Bunun için de VIDI Update tool'u kurup sisteminizin gerekli donanıma sahip olup olmadığını kontrol edin ki bu aşamalarla uğraşmayın. Ee, Bunun için temel olarak hem bilgisayarınızın hem de televizyonunuzun VIDI'ye destekli olması gerekiyor. Ayrıca bilgisayarınızdaki 3 parçanın da VIDI desteğinin olması gerekiyor. Televizyonunuzun VIDI desteğinin olduğunu kontrol ettikten sonra bilgisayarınıza daha sonra bakın. Bilgisayarınızda 3 temel parçamız işlemci, grafik kartı ve diğeri de Wi-Fi kartınızın VIDI'ye destekli olması lazım. İlk olarak işlemciden başlayalım. İşlemcilerde Windows'un i tabanlı serisinin ikinci nesil verileri olması gerekiyor. Bunların VIDI desteği mevcut. Diğer iki ise daha kolay VIDI desteğinin olması. Intel tabanlı olması yeterli. Bazı kullanıcılardan yorumlar geldi. Yani sistemi işlemcisi ve Wi-Fi kartı Intel tabanlı olmasına rağmen grafik kartı Intel tabanlı olmadığı için bu işlemi gerçekleştiremediği yönünde. Aynı şekilde Wi-Fi kartının Intel tabanlı olmamasından dolayı da bağlantıyı sağlayamayan kullanıcılarla karşılaştım. Bir de Update Tool'dan bahsedelim. Nasıl indireceksiniz? Nasıl yapacaksınız işlemi? Hemen bakalım. Google'a giriyoruz ve VIDI Update Tool diye aratarak ufak bir program hemen kurup ve bilgisayarınızın yeterli olup olmadığını görüp televizyonu zaten yine Google üzerinden marka ve modelini girerek yeterliliğe sahip olmadığının, VIDI desteğinin olup olmadığından kendi üreticinin sayfasından bakabilirsiniz. VIDI Update Tool yazıyorum. Şurada yeni sayfada açalım. Ufak bir program. Ama taraması 4-5 dakika sürüyor. Tabii bu 3 parçanın, bilgisayarınızdaki parçaların bir desteğinin olması da yeterli olmuyor. Bunların güncel olması gerekiyor. Zaten buradaki bu programlar VIDI desteğinin olup olmadığını hem kontrol ediyorsunuz hem de driverlarınızın güncel olup olmadığına bakıyorsunuz. İkinci işlem ise VIDI'nin programını kurmanız gerekiyor. Aynı şekilde Google'da VIDI diye arattırın. Yaptığınız aramada zaten Download Center ikinci sırada çıkıyor. Download Center üzerinden VIDI ile ilgili downloadlara bakacağız. Hangisi olduğunu ben göstereceğim. Linkini de videonun altına ekleyeceğim ama zaman zaman Microsoft siteyi değiştirdiği için linklerin yerleri de değişebiliyor. Siz yine aynı şekilde bu benim bulduğum metotla VIDI'nin programını bulmanız sizin için daha kolay olacak. Programımızı arıyoruz. Wireless Display Software Windows olacak. Gördüğünüz gibi Intel Wireless Display Software for Windows diyor. Hemen bakıyoruz. Windows 7, Windows 8, 32 bit ve 64 biti ikisini de destekliyor. Bu programı indireceğiz. Güncel olanı bu sanırım. Yok. Previously dediğine göre daha güncel bir program var. User Guide değil. Evet. Latest. Son versiyonu. Hem bu Windows 7 içinmiş yalnız. Windows 8 için aşağıda gösterdiğini kullanın. Dikkat edin yani Windows'un hangi sürüm olduğunu. VIDI'nin güncel Windows 7 için olan programı bu. Bunu kurduktan sonra, indirdikten sonra basit bir şekilde hiçbir ayarını değiştirmeden ilerleyerek kurup
Hemen programın nasıl bir şey olduğunu gösterelim. Zaten kurulu olduğu için ben o işlemi tekrar göstermiyorum. Herhangi bir ayar yapmayacaksınız çünkü orada. Program kurduktan sonra logosu bu şekilde. Programımızı açıyoruz. Televizyonunuzu da açıyorsunuz. Ağa bağlı olduğundan emin olun. Televizyon üzerinde çok fazla ayar yok. Sadece Wi-Fi ağına bağlı olsun ve ayarlar menüsündeki A bölümüne gelin. A bölümünde Intel VD diye bir sekme olacak. Orada Intel VD'nin açık olması yeterli. Televizyonunuzda başka herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. E, Aşama aşama geçiyoruz. Aşamaları atlamayın. İleride çok problem yaşarsınız. O yüzden en baştan aşamalarla bu sırada devam ederseniz sizin için iyi olacaktır. Son bir aşamamız kaldı. Artık televizyonumuz ve bilgisayarımızı birbiriyle eşleştireceğiz. Zaten video programını açtığında HD olmadığı için şu anda bilgisayarın tanıdığı bir televizyon bulunmadığı için otomatikman bana cihazı eşleştirmem için uyarı verdi. Devam'a tıklıyorum. Buradaki yönergeyi izleyeceğim. Şu anda televizyonum aranıyor. Bulduğunda burada belirecek simgesi. Başka bir televizyon. Evet. Kendi televizyonumu buldum burada. Başka televizyonlar da çıktı. İleri diyorum. Televizyonumun ekranında şu anda bir pin kodu belirdi. Orada beliren kodun aynısını buraya aktaracağım. Kodu girdikten sonra ileriye tıklıyorum. Ve bağlantının sağlanmasını bekliyorum. Zaten bağlantı sağlanınca her iki ekranda da hem televizyonun ekranındaki uyarı kaybolacak hem buradaki uyarı kaybolacak. Artık videoya bağlanabilir hale geleceğim. Şu anda gerekli dosyaları kurmak için bilgisayarımız işlem yapıyor. E, Televizyonun ekranında da Intel VD bağlantısı şu anda sağlanmış oldu. Artık burada da bağlantı modunda bir uyarı verdi. Tamam diyerek geçiyorum. Eğer 2.4 GHz veya 5 GHz'de bağlantı ayarlarınızın uyumlu olduğunu tespit gerekiyor. Tabii şu anda bilgisayarı yeni kurduğum için tam ayarlar tamamlanmadı. Bağdaştırıcı için yeni bir isim girmemi istiyor. Önemli değil bunlar çok fazla. Başarıyla bağlantınız uyarısı geldi. Zaten şu anda televizyonun ekranında da bilgisayar görüntümü rahatlıkla görebiliyorum. Bağlı ekranda şu anda video durumu da zaten bağlı. Özelliklere tıklayarak burada birkaç tane ayar yapabilirsiniz. Ne anlama geldiğini söyleyelim. İlki mümkünse bu bağdaştırıcıyı takarken düşük gecikme modunu kullan işareti. Tabii ki oyunlarda bu bilgide bir lag oluşuyor yani 2 saniye 1,5-2 saniye arasında bir gecikme yaşanabiliyor. O da tabii ki bu işlemle oyun oynamayı çok mümkün kılmıyor. Çok yüksek bir gecikme. O yüzden yani zaten normalde bu işlemi buradaki işareti yapsanız bile yine de gecikme oluyor. Yarım saniyeye yakın düşüyor. Ama olsun yarım saniye çok yüksek oyun oynayanlar dedi. Yarım saat saniye gerçekten yüksek bir gecikme. Yani bu sistemde en azından benim sistemim için konuşuyorum. Oyun oynamak çok da keyifli değil. Çünkü gecikme can sıkıyor. O yüzden HDMI bağlantısıyla oyunlarda onu kullanıyorum. Ama özellikle sunum yaparken veya birine bir şey anlatırken çok faydalı olabilecek bir özellik. Ayrıca filmini de izleyebiliyorsunuz. Farklı böyle daha gecikmenin size sıkıntı yaratmayacağı şeylerde video işlemiyle bağlantıyı sağlayabilirsiniz. Hemen ne demek olduğunu bunu açıklayalım. Şu anda ben kayıt yaptığım için sıkıntı yaratıyor bana. O yüzden tam olarak gösteremeyeceğim. Bu işareti işaretlediğinizde mümkünse bağdaştırıcıyı takarken düşük gecikme modunu işaretlerseniz ve uygula dediğinizde çözünürlüğünüzü düşürüyor. Bilgisayarınızın çözünürlüğü e, en düşük seviyeye geliyor ve tabii ki de gecikme de ona göre azalıyor. Bir ayar daha söyleyelim ve videomuzu burada sonlandıralım. Windows 7 kullanıcılar için de bu işlemi artık çözmüş olalım. E, Buradaki görüntüyü aktarırken zaten bağlandığınızda fark edeceksiniz ki görüntü tam olarak istediğiniz kalitede değil. Yani 1080p'lik bir HD kalite istiyorsanız bu görüntü aktarım sırasında ekran ayarını değiştirmeniz gerekiyor. Bu işlem için Windows tuşu ve P tuşlarına birlikte de basabilirsiniz. Veya sağa gelerek en azından Windows 8 için cihazlar bölümüne de gelebilirsiniz. Hemen geliyorum. Şu anda tabii ben zorlanıyorum bilgisayardan dolayı. Cihazlar diyorum. İkinci ekrana tıklıyorum.
Buradaki ayar benim görüntümün karşıya nasıl aktarıldığıyla ilgili. Genişlet seçeneğini seçtiğiniz zaman bu görüntü HD boyutunda 1080p boyutunda karşıya aktarılıyor. Ama genişlette şöyle bir olay var. Onu her zaman için bu genişlet özelliğini kullanmanız mümkün değil. Nedeni de şu anda görmüş olduğunuz bu benim kendi masaüstümü yanına sağına şu anda ben tabii mouse'la tam olarak gösteremiyorum. Mouse kaybolduğu noktadan itibaren bilgisayarımdaki ekran artık televizyonumdaki ekranı kullanmaya başlıyorum. Yani şu anda mouse hareket ettiriyorum. Siz göremezseniz de televizyonumdaki ekranda mouse hareket ediyor. Yani sağ tarafına şu anda bilgisayarda gösteremediğim ekranı ekliyor. Bir nevi bilgisayarınızın sağında farklı bir ekran daha olduğunu düşünün. Ve bu HD görüntüyü o şekilde aktarmış oluyor. Bunu nasıl kullanacağız? Örneğin mesela açtığımda şu anda televizyonda boş bir ekran var karşımda. Burada ise gördüğünüz gibi Internet Explorer açık durumda. Internet Explorer'u televizyona göndermek istediğimde, genişletilmiş ekrana göndermek istediğimde herhangi bir boş tutabileceğim bölümlerinden birinde tutuyorum Internet Explorer'u sağa doğru çekiyorum. Sağa doğru çektiğimde buradan kaybolmuş olan gördüğünüz gibi Internet Explorer'ın şu anda mouse'un bulunduğu bölümden sağ tarafı görünmüyor. O bölüm şu anda benim televizyon ekranında belirmiş durumda. Tam olarak ikisini kayıt yapamadığım için gösteremiyorum. Sağa doğru gönderdim. Artık şu anda Internet Explorer televizyonun ekranında tamamen belirdi. Tam ekran olarak orada kullanabiliyorum. Tekrar normal bilgisayar ekranında işlem yapmaya çalıştığımda sola doğru geliyorum. Artık ekranları değiştirmiş oldum. Şu anda kendi bilgisayar ekranımda işlem yapıyorum. Ve biraz önce sağ tarafa göndermiş olduğum Internet Explorer'da televizyonun ekranında açık durumda kalıyor. Yani HD kalitede kullanmak istiyorsanız bu video sistemini mecburen genişletilmiş ekranda kullanmak zorundasınız. Aksi takdirde normal yinele ve diğer seçeneklerdeki herhangi birinde kullanırsanız HD görüntü alamazsınız. Diğerlerini de kısaca açıklayıp videoyu sonlandıracağım. Çoğalt dediği aynı görüntünün her iki ekranda da belirtmesidir. Yani çoğalta işaretlediğiniz zaman bilgisayar ekranında ne görüyorsanız televizyonda da aynı görüntü görürsünüz. Yalnızca kişisel ekran dediğiniz zaman da tabii ki video bağlantısında karşıda herhangi bir görüntü gitmeyecek. Televizyonunuzda siyah bir ekran verecek ve sadece bilgisayarınızdaki ekran kullanılacak. Son olarak da yalnızca ikinci ekran dediğinizde de bilgisayarınızdaki ekran siyah hale gelecek ve bütün görüntü sadece tekili olarak bilgisayar ekranınızda verecek. Zaten bu ayarlar VD yani wireless aktarımla projektör aktarım arasında bir fark yok. Aynı mantıkla çalışıyor. Daha önce projektörde kullandıysanız buradaki ayarlar, bu bölümdeki ayarlar da aynı şekilde aynı mantıkla işliyor. Umarım Windows 7 ve Windows 8 kullanıcılar için artık bu sorunun çözümü olur. Yine sıkıntı yaşarsanız yardımcı olmak için mail adreslerimi kullanabilirsiniz. Veya videonun altından veya YouTube kanalı üzerinden herhangi bir bağlantıdan bana ulaşırsanız elimden geldiği sürece size yardımcı olmaya çalışırım. Bu video bayağı gecikmeli oldu. Çünkü 4-5 ay önce çekmem gerekiyordu. Bu gecikme için kusura bakmayın. Görüş ve önerileriniz için her zaman hazırım. Dikkate aldığımı da unutmamanızı istiyorum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.